birçok şeyin değiştiği bir dönem olacak. Taşınmalar, yer değişikleri, ilişkilerin bitişi, ani evlilikler, ani hayat kurmalar, ani çocuk sahibi olmalar, uzun zamandır çocuk sahibi olamamışlardır, bunun için uğraşıyorlardır. Bunun çözülmesi, aynı şekilde baba kaybı, üst soydan kayıplar söz konusu olacaktır bireysel haritalarda. Bu dönüşüm aynı zamanda bir lider kaybını da getirebilecek enerjide olduğunu söylemek istiyorum. Bu toplumsal olarak mı, bireysel olarak mı? Toplumsal olarak da bir lider kaybının getirebileceği bir enerjinin olduğunu söylemek istiyorum. Bu özellikle 1 Eylül'e kadarki süreç içerisinde. Şimdi bizim Plüto'ya bakışımızda tamamen içsel bir şey var. Bir derinlik var ve biz bir güven algılıyoruz arkadan. Yani bir baba imajıyla bir güven alıyoruz. Bu güvenin çok kırıldığı ve yalnızlaştığı, farklılaştığı bir dönemde yaşıyoruz artık. Yani dikkat ediyorsanız hayatındaki belirsizlikler ve güvensizlik ciddi oranda arttı. Ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Özellikle bu süreç Plüto Kova süreciyle başladı. Bütün var olan her şeyi yıkmak üzerine, dönüştürmek üzerine toplumsal olarak burada yer almakta. Baba imajının tamamen değiştiği, baba imajının tamamen dönüştüğü bir dönem olacak. Bu da başka riskler taşımaktadır. Çünkü sonuçta baba imajının dönüşmesi demek daha erillikten çıkması da risk olabilir. Yani böyle bir riskle de karşılaşılabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Ekonomik olarak büyük bir kırılmaya doğru gidiyoruz. Bu kırılmanın içerisinde eril faktörlerin çok zorlanacağı bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle bu süreç 2030'a kadarki 2031'e kadarki özellikle süreç kadınların daha dönüşmesi, aktif olması, daha bilinçli olması ve o yönetimsel bağların hepsini alması üzerine bir hareket söz konusu. Tabii burada baba bilincinin de bunu destekleyici şekilde olması gerekiyor. Ama bu ne kadar dönüşecek hep birlikte göreceğiz. Burada eril figürlerle ilişkilerimizi özellikle 16 baba ve eril figürlerle 16 Ekim'e kadar çok daha sağlıklı götürmekte fayda olduğunu, iletişimde götürmekte fayda olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada YouTube'a birkaç dakika geç girdik. Kaçıranlar için o kısım önemli. Kusura bakmayın lütfen. Bu sefer de o tarafta bir sıkıntı yaşadık. Problem yok. Evet. 16 Ekim'e kadar bir retro süreci var. Plüto mu retro yapıyordu? Plüto retro süreci var. Evet, Kova burcunda. Üst anneleri temsil eden. Üst baba. Babayı temsil ediyor. Baba imajının bir üst bilinci. Onunla ilgili Yani, babayla karmik babayla ilgili süreci. Karmik bağ söz konusu. Aynı zamanda bizim bu insan-ı kamil arayışı içerisinde, yani mükemmel insan arayışının ana temsilcisidir Plüto. Plüto bir karanlık, düşünün, kapkaranlık. Kalbimiz bir süre sonra, biliyorsunuz, çocukluk sürecinden sonra etraf etkisi, anne, baba, çevre etkisiyle kararmaya başlıyor. Bu kararma sürecinden sonra biz Plüto ile tanışıyoruz aslında. Plüto'yu fark ettiğimizde bir lambanın düğmesine basmak gibi bu işi çözebileceğimiz bir alan. O yüzden Plüto ile ilgili kısaca biraz bahsediyorum. Çünkü daha sonra Plüto, Uranüs ve Neptün'le ilgili çok farklı konuları konuşacağız yine. Haritalar üzerinden. Haritalar üzerinden. Şu anda ülke içinde ama Ekim'e kadar kritik bir dönem. Yani tüm dünya içinde kritik bir dönemin eşiğindeyiz. Büyük bir dönüşüm süreci söz konusu ve bu dönüşüm sürecinde artık geri bir adımın atılmayacağı bir dönemin içerisindeyiz ki zaten Kova enerjisi Plüto Kova'ya girdiği andan itibaren bazı gerçeklerin de kaybolduğu bir dönemin içerisinde olacağız. Özellikle
söylemek istiyorum. Çok tabii yanlış şeyler oluyor. Mesela Hıdrellez meselesi bir astroteolojik bir döngüdür. Çok önemli bir noktadır orası. Fakat Yeni Ay'la birleştiriliyor. Yeni Ay'a, Boğa Yeni Ay'la Hıdrellez olduğu söyleniyor. Yani çok farklı şeyler var, yani konuşmalar var. Bütün bunlar arasında çok yoğun manipülasyona uğrayacağınız bir 15 yılın üzerinde, yaklaşık işte 40'a 44'e kadar, ama 40'a kadar bu yoğun olacak mesela. Yani 15 yıl gibi düşünebiliriz. Yani her bilgiye inanmayın, tartın. Bakın, ben her zaman söylüyorum, ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Lütfen diyorum, aldığınız bilgiyi, benden bilgiyi alın, tartın, kalbinizden bir süzün, tekrar çıkartın. Çünkü bu dönem öyle bir dönem. Çünkü bakın, biz hani ben başka bir şey söylüyorum, benim gibi başkaları da çıkacak, başka bir şeyler söyleyecek. Çünkü artık bildikleri astroloji yok. Bitti. Evet. Bitti artık o. Yani o manipülatif bir yaklaşımı artık bitirecekler yani. Çünkü bunu kim bitirecek? Toplumsal uyanışın içerisindeki gerçek ne diyelim, gerçeği görmeye çalışanlar bitirecek. Çok arkadaş çıkacaktır. Yani burada sadece şey değil, bizler bir şey söylüyoruz, yarın başkası başka bir şey söyler veya söylüyorlar, bilmiyoruz. O yüzden önemli olduğunu söylemek istiyorum. O zaman bu şey gibi olacak herhalde hocam. Pandemi sürecindeki bu kişisel gelişime dayalı bir bilgi karmaşası sonradan çöplüğe döndü. Sonradan enkaz oldu, altında kalanlar Evet. oldu. Sonra ayıklandı. Herhalde bu konuda Bu da da öyle öyle bir olacak. sürece girdik. Evet, evet, öyle olacak. Bir de zaten şöyle bir şey vardı. Neptün zaten Koç burcunda. Bir sürü spiritüel akımın da artık bittiği bir dönem yaşayacağız. Yani öyle hani e, balığın balık burcu ile ilgili de konuşacağız bugün ya. Balık burcunun bir teslimiyet, artık bitiriyor orada balık. Hani hayatı bitiriyor, artık teslim olmaya giden bir burç yani. Ve burada ne oluyor? Neptün de burada olunca yaklaşık 2013'ten sonra inanılmaz böyle spiritüel birçok konu çıktı. Bunların da artık belli kısımları hariç, yani işe yaramayan hepsinin e, yok olacağı bir dönem. Aynı işe yaramayan astroloji bilgilerinin yok olduğu gibi olacak. Çünkü gerçekte bunlar yok. Mesela astroteoloji üzerine biz konuşuyoruz bazı şeyleri, çünkü başka bakarak söylüyoruz. Gökyüzünü anlamadan e, Venüs böyle, Merkür böyle, böyle bir şey yok. Gökyüzünde temelde ne anlatıyor, ne söylüyor? Yani mesela şey var ya, tabii kısa geçip konuya gireyim ama ya mesela Satürn meselesinde, Evet. Satürn şeytan, Satürn, ya bir durdunuz mu, araştırdınız mı? Ya mesela bu ülkede inanılmaz bir Satürn şeyi var. Ya önümüze yem atıyorlarsa Satürn'e, Satürn ya da bir ana tanrıçaysa, bu ne diyorlar, bu nasıl oluyor? Yani biraz sorgulayalım, söylemek istediğim bir dönem olduğunu söyleyeyim, yani ben yine ileteyim burada. Ama Valla Venüs ve Mars'ta da çok büyük şaşkınlık yaşamıştık. Sizinle çok farklı bir tabii, açılım yapmıştı. Yanlış bildiğimiz doğruyu öğrenmiştik. O günden beri evet, Venüs'ünü çalıştırma konusunda başarılı olanlar da çok güzel geri dönüşler evet, veriyor sağ olsunlar. evet, doğru kullandığımızda gezegenler bizim gücümüz. Hı hı. Doğru kullanamadığımızda onlar bizi istedikleri gibi, sonra biz buna kader diyeceğiz. Peki bu Plüto retrosu süresince doğru kullanmayı bize nasıl olacak, nasıl yapacağız anlatır Şöyle. mısınız? Hı hı. Şimdi Plüto önümüze baba ile ilgili konuları getirecek. Baba, baba soyu, baba ile ilgili güvenlik, yani baba ile ilgili oluşturduğumuz değerler, bunları bizim önümüze getirecek bireysel anlamda. Bunları dönüştürmemizi isteyecek. Şimdi bizim e, şunu yapmamamız lazım. Babaya öfkeli olabiliriz, babayı çok sevebiliriz. Bunları bir kenara bırakalım.
Çünkü babanın bizim içimizde ne ifade ettiği çok önemli hayatımızda. Aynı biz anneyle ilgili konuştuğumuzda da 4-8-12'de de 12. evler üzerinde konuştuğumuzda da yine söylenmemiş birçok şeyi söyledik. Orada da söylediğimiz gibi anneyi imaj, yani anne bizde ne ifade ediyor? Burada da Plüto retrosunda da baba bize ne ifade ediyor? Hayatımızdaki anlamı ne? Bizdeki yarattığı değersizlik mi, mutluluk mu, üzüntü mü, terk ediliş mi? Ne oluşturuyor? Bunu çözmemiz lazım hayatımızda. Plüto bunu ister. Plüto bunu tamamladığınızda Plüto size güç verir. Peki Plüto'dan olumsuz aldığınız hissedenler nasıl temizleyecek hocam? olumsuz hissedenler bir kere en önemli şey farkındalık. Önce bir olayı fark edeceğiz. Fark ettiğimiz olay sonrasında da biz bunun üzerine nasıl bir çalışma yapacağımıza bakacağız. Bakın şöyle söyleyeyim. Herkes Hıdrellez'le ilgili çok basit şeyler yapılıyor. Ya boğada olan bir Hıdrellez'de yani tuz serperek bilmem gül, ya böyle bir şey olamaz yani. Boğa hocam, kalıcılık ister. Niyetler Bakın, yaptık ama niyet yapın. bozmayın. Niyet yapın. Bak bu başka bir şey ki. Dilemek Tamam. her zaman her şekilde ya şey fark etmez. Ama boğadaki bir mesele var. Anlamak için söylüyorum bunu. Buyurun. Boğa kalıcılık ister. Boğada oluşan her şey uzun vadeli ve kalıcılık sabır ister. Yani mesela bunun bir 40 günlük evresi vardır. O 40 güne niyet etmek lazım. Mesela siz bir niyet ettiniz ya, lütfen bunu 40 gün devam edin. Bu niyetinize sözle devam edin. Bakın gerçekleşecektir, %100 gerçekleşecektir. Yaradan hiçbir şeyi geri çevirmez. Sadece senin kararlılığına bakar. Boğada olan bir olay uzun vade 40 günlük bir meseleyi getirir. Yani hani bir gün yaptık ve bu oldu gibi düşünmeyelim. O açıdan söylüyorum. Yoksa herkesin muhakkak bir Yaradan tarafından ödülü vardır ve verilecektir. Bugün, yarın, öncesinde verilmiştir belki. Yani bu verilecektir muhakkak. Hani şey düşünmemek lazım. Olumsuz düşünmemek lazum. Bunu Bu bir seferde olmayacak mı? Hıdrellez gecesi yaptığınız niyetleri 40 gün sözlü olarak tekrarlayın diyor hoca. Evet, Bunu mutlaka evet. yapalım. Yaradan kararlılığına bakar hepimizin. Kararlı mıyız diye bakar. O yüzden onu söylemek istiyorum. Diğer bir konuda bizim hayatımızın en önemli noktalarından birisi baba ve ebeveyn problemi. Çünkü ebeveyn problemleri bizim toplumsal olarak ciddi anlamda dönüşmemize, çıkmaza girmemize veya dönüşemememize, çıkmaza girmemize neden oluyor. Burada biz ne yapmamız lazım? Önce ebeveynle ilişkimizi çok doğru kurmamız lazım. Kendi içimizde netleştirmemiz lazım. Bunu kendimiz yapamıyorsak profesyonel bir danışan, ya bir psikologla bunu çözebiliriz. Yani hani bu astroloji üzerinde tabii çözebilirsiniz ama hani bunun üzerinde çalışabilirsiniz psikologla da. Bazı terapi tekniği söylemiştim. Yayınlarımızı izlerseler orada yapabilirler, onu yapabilirler. Ama önemli olan bir gerçek var. Niyetimiz halis, ebeveynlerle ilişkimizi doğru bir şekilde oturtmamız lazım. Yani halis bir şekilde ben bu işi çözmek istiyorum ve önümüze gelmesi. Yani ne geldi? Önümüzdeki veri ne? Yani ben ebeveynlerle aramda anneyle, babayla, ya burada şimdi babayı sorgulayacağımız bir dönem var. Yani baba bizim için ne ifade ediyor? Baba değersizlik mi? Baba terk edilme üzerine mi? Baba ya birçok konu var. Baba düşürebilir insanı. Yani bugün biz birçok burç doğasında konuşurken babanın o ebeveyn burçtaki kişileri çok değersizleştirdiğini, düşürdüğün enerjilerini de söyleyeceğiz. Tıpkı annenin olduğu gibi.
Mesele burada doğru bir yaklaşımla, net bir yaklaşımla hani yüzleşmek diye söylemek istiyorum. Sonrası da bir terapi tekniğiyle çözülebilir. Hangisi olduğunun bir önemi yok. Sadece niyet ve bunu çözmeye adım atmak. Çünkü orada şey vardır. Siz kararlı olursanız o muhakkak çözülecek. İyileşecektir yani. Bu arada anne veya babayla işbirliği yapamıyor olabilirsiniz. Biz bunu anne için konuştuk. Lütfen o yayını izleyin. Şuraya da Nihal'cığım bir link verirsen sonrası için çok sevinirim. Hayatta olmayabilir, iletişiminiz olmayabilir. Bir sürü farklı sebepten bu konuda işbirliği içinde olamayabilirsiniz. Buna rağmen tekniklerden bahsetti hocam. O yayını mutlaka izlemelisiniz. Şimdi konuşacağımız babayla olan bağ için de geçerli. Değil mi hocam? Evet, onun için de yapabilirler. Önemli olan iyileşmeye niyet etmek ve iyileşmek için adım atmak. Bu babayla ilişkinizi iyileştirmek değil bu. Kendinizin içindeki baba imajıyla iyileşmek olarak düşünün. Yoksa babayla aranız düzelse de içinizdeki iyileşmeyince yine sorun çözülmeyecektir. Burada şimdi isterseniz şeye geçelim artık. Yani bekletmeyelim. Çok konu da dağılmasın. Çok Burçlar güzel başladık. üzerinde, Buyurun. evet, burçlar üzerinde devam edeyim. Şimdi Koç burcu bu hayatta ne için var? Hareket için var. İlk mesela 21 Mart'la birlikte Güneş'le yani günle veya güneşle ay diye düşünebilirsiniz. Aslında gece ve gündüzün eşit olduğu bir zaman dilimi. Her ekinoks döneminde Güneş 3 gün boyunca bir durağan etkide olur. Yani bu normalde bilinen bir şey değildir. Çok mesela derece olarak ilerliyor gibi gözükür ama çok yavaş ve durağan şeklinde olur. Burada artık yavaş ve yukarıya doğru çıkış başlayacaktır. Buradaki doğum daha önce de bahsettik. Yunus peygamberin bir balık karnından çıkması şeklinde düşünebiliriz bunu. Şimdi buradaki doğum sonrası ne söylüyoruz? Hareket var. Koç'ta enerji var. Var olmak için hareket etmesi gerekiyor Koç burcunun. Bekleme söz konusu değil. Hesap yapmaz, sabırsızdır. Ama şimdi bu kendiyle ilgili bir konudur. Mesela parayla ilgili konu böyle değil. Niye? Çünkü orayı Boğa burcu yönetiyor. 2. evini. Hani bu söylediklerimde şöyle bir not daha düşün. Hepsiyle ilgili. Lütfen yükselen burcunuzda, güneş burcunuzda ikisi de birlikte çalışacaktır her zaman. Benim yükselenim bu ve bununla bağlantılıdır diye asla düşünmeyin. Sizin güneş burcunuz Koç olabilir, yükseleniniz yengeç olabilir. Mesela burada bir aile meselesi olduğunda yani 1 ve 4 yani Koç'a göre yengeç 4. evdir. Yengeç'e göre de Koç 10. evdir. Yani temelde bunlar bir çalışacaktır. Ayrı çalışmaz. Onu söylemek istiyorum. Hani çok fazla yükselen burç üzerine değerlendiriliyor. Bu öyle olmaz. İkisi birden çalışır her daim. Burada şeye baktığımızda para bilinci kararlılıkla gelir. Sebat etmekle, uzun vadeli iş yapmakla ve burada evet zengin olmak ister. Çünkü o aceleciliği var ya içinde. Ama o servet ona yavaş ve somut adımlarla gelecektir. Mesela iletişimi, kardeşlerle ilişkileri bu da ikizler doğasında olacaktır. İkizler doğasında da nasıl iletişim? Merak var, heyecan var. Böyle bir sürekli bir diyalog içerisinde olma isteği olacaktır. Yani yakın çevresiyle ve kardeşleriyle. Aile meselesi de hissetmek üzerine olacaktır. Ailesine bağlılığı olacaktır. Ama o ailesiyle derin bir bağ oluşturmak isteyecektir ki burada zaten koçların genelinin anneleri anne figürü güçlü olur. Anne figürünün altında biraz ezilme söz konusu olabilir. Evet. Aslan
özelliğiyle de aşk yaşayacaktır. Doğal olarak bu aşk yaşama isteği de daha sahne önü olacaktır, daha coşkulu olacaktır. Çocuklarıyla ilişkisi de böyle olacaktır. Yani hem çocuk hem aşk ilişkileri çok heyecanlı ve sahne odaklı olacaktır. İş hayatı daha titiz olacaktır. Çünkü Başak yönetiyor. Daha detaycı olacaktır, daha düzenli olacaktır, daha zor olayları çözmeye odaklı olacaktır. Ama iş hayatında özellikle bedenini çok yoracaktır Koç. Evlilik daha dengeli, uyum içerisinde olmasını isteyecektir. Çünkü terazi edası. Aynı şekilde dönüşüm akrep doğasıyla olacaktır. Bu da tamamen onun krizli ve krizler sonrasında kendini bulmakla ilgili olacaktır. Ve kendi kimliğini orada bırakıp yeni bir kimliğe dönüşecektir. Hayalleri özellikle yaylarda bağlantılı olarak çok yüksek olacaktır. Özellikle felsefi konularda yüksek olacaktır. Öğrenim, öğrenmek, inançsal konularda da bir yatkınlığı olacaktır. Ama burada fanatizm de olacaktır. Bir spor kulübü, bir dini konularda da bir fanatiklik söz konusu olacaktır. Kariyerleri daha güven odaklı olacaktır, daha uzun vadeli olacaktır. Çünkü Oğlak burcu yönetiyor ve bununla bağlantılı olarak da kariyer alanında güven alanı oluşturmaya çalışacaktır. Çevresi Kova yönettiği için doğal olarak farklı sıra dışı arkadaşlarla olacaktır. Balık da 12. evini yönetir Koçların. Doğal olarak bu da şey getirecektir. Çok böyle kendini teslim etmek. Yani o içindeki o yüksek enerjiye rağmen içsel olarak bir sezgi ve merhamet söz konusu olacaktır kendilerinde. Farklı bir merhamet. Yani mesela kimse göremeyebilir ama içe bakarsınız inanılmaz bir maneviyatı ve merhameti söz konusu olabilir. Koçlarla ilgili böyle. Koçlar özellikle geçen hafta da şeyi söylemiştik. Her zaman bir aynı elementin bir önceki elementiyle bütün burçlar çok iyi anlaşır. Özellikle çok iyi destekçisidir. Çünkü orası 9. ev temasıyla gelecektir kişiye. O 8. ev temasının tamamen dönüştürdüğü, yeni bir kimlik oluşturduğu ve bir Jüpiteryen edayla onun bütün enerjisini büyütecektir. Her zaman bunu dikkate almalarını uyarıyorum. Hangi burca iyi geldiği, kendini gerçekleştirmede, ortaya koymada yardımcı olduğu, parlattığını söylemişti hocam Burç. Evet. Bir önceki yayında onu izleyin lütfen. Hangi element dediniz hocam? Bir önceki. Bir önceki. Aynı elementin ateşse bir önceki ateş. Burcunun bir önceki olarak düşünsünler. Evet. Şimdi Koç ben varım der her zaman. Burada özellikle şunu bilmeleri lazım. Transitler ve tutulmalar ve hayatlarındaki kişiler olabildiğince ikinci ev üzerinde olursa, yani bir boğa temasıyla olursa her zaman onların kendi değerlerini algılayacakları bir şey yaratırlar. Bir durum oluştururlar. Burada mesela önümüzde bir yeni ay var. Koçlar için bu yeni ayda bir değer üretmek ve değerin karşılığını bulmakla ilgili bir atılımları olacaktır. Bir durumları olacaktır. Onun için her zaman boğa burcu ve boğa şeyi çok önemlidir. Mesela bir erkek için de bereket olur. Bir boğa burcu kadınla beraber olması demek onun bereketini büyüteceğini söyleyebilirim. Bir çalıştıralım hocam o zaman biz evet. Yeni ayda. Evet yani önemli olduğunu söyleyelim. Olur konuşuruz onu. Tamam. Şöyle boğada şöyle bir durum var. Boğa istiyorum ve sahibim der. Olay tamamen var olmak için kendini somut değerlerle kabul etmek ister her şeyi. Sahip olma ihtiyacım vardı. Yani sahip olamadığı zaman boğa tabii rahatsız olur.
Çünkü dünyevi değerleri almak için buradadır boğa. Dünyevi değerleri de alamadığında rahatsızlık hisseder. Hayatını büyütmesi lazım. Hayatında bazı değerler oluşturması lazım. Onun için burada olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi kazanç yolları her zaman şöyle bir durum söz konusu olur. Özellikle akrep ve boğalarda aks, ikizler, yay aksı para kazanmak için her zaman iyi bir akstır. Çünkü oradaki değişim, dönüşüm söz konusu olduğu için hareket var orada. O akslarda. Bu bir kazanç işaretidir. Ticaret işaretidir. Bu boğaların ticari. Çünkü orada ikinci evdeki bir şey, ikizler bir ticari bir şey getirebilir. Sonra iletişimde, bilgi arayışında, eğitimde, sonra gazetecilik gibi, yayıncılık gibi alanlarda, özellikle gazetecilik, yayıncılık alanında bu aks iyi çalışır. Yani boğa akrep aksı, çünkü yay ve ikizler hattı buralarda iş yapmak için çok idealdir. Üçüncü evlerini yengeç yönetir. Yengeç, yakınındaki kişi hissedebilmeli, yakınındaki kişi. Yani eğer onun, bir boğanın yakınına girmek istiyorsan onun hissedebilmesi lazım seni. Yoksa yakınına almıyor. Çünkü duygusal, sezgisel bir çevre oluşturuyor yanında. Bağı derin tutuyor, koruyucu oluyor çevresinde. Ama herkesi oraya dahil etmiyor. Ailesi bir aslan edasıyla. Tabii ailenin aslan olmasının şöyle bir durumu var. Boğa o aileye, özellikle anneye kendini kabul ettirmek için çok çaba sarf ediyor. Bu da onun çok fazla değer görmemesine neden olabiliyor. Çünkü o aslan edasıyla anne kendisi sahnede olmak istiyor. Boğa orada zorlanıyor. O bağda zorlanıyor. Tabii bazıları da bunu düzenleyebiliyor. O yüzden tamamıyla anneyi kendi hayatlarında iyi analiz etmeleri gerekiyor, boğa burçlarının özellikle. Şeylerde aşk ve yaratıcılık meselesi, çocuk meselesi de. Şimdi bir boğa burcunu bir başak edasıyla karşılaşacaksın ilişkide. Titiz, endişeli, kaygılı. Boğa ilişkide böyledir yani. Evet, evet. Endişeli, kaygılı ve bağ kurmak için zorluklar. Ya ona biraz hizmet etmek lazım. İşte onunla yemek yemek lazım. Yemek yediğiniz yer çok titiz olması lazım. Çok besleyici, hani detaycı dikkat edebilmeniz lazım. Belki hani iyi bir yere götürülebilir. Hani boğa enerjisi sonuçta, gözünün ama doyması lazım yani. evet, evet. Biraz hem temiz olması, hem titiz olması gerekiyor. Hem de böyle ona biraz hizmet ediyor gibi olması gerekiyor. Burada o biraz böyle ilişkilerini kendisi düzenlemek ister çünkü. O düzenleyicilik içinde biraz kontrolcü hareketi söz konusu olacaktır ki zaten boğaların çocuklarının çoğu da çok kontrol içerisindedir yani. Eşi ve partneri, çocuğu boğa olanlar bir yazsın bakalım YouTube chat'e, merak ettim. Evet. Terazilerde tabii terazi 6. evlerini terazi yönetir. Doğal olarak güzellik alanında iş yaparlar, estetik alanında iş yaparlar. Daha olaylara, mesela bir yerde çalışıyorsalar oraya estetik getirmek isterler, bir güzel bir görünüş getirmek isterler. Hassas olurlar, dengeli olmak isterler. Bir de işlerinde çok fazla hak, adalete takılabilirler. O da tabii kendilerinin hani çok bulabilecekleri bir şey olmayabilir. Özellikle Türkiye ölçeğinde. 7. evlerini akrep yönetiyor. Doğal olarak bu da krizli oluyor. Boğaların büyük bir dönüşüm, kriz söz konusu. Hayatlarında boğalarda çok zorluklar var ilişkilerde. Doğru seçmekte sorun. Zor seçerler, bir de doğru seçmekte de biraz problem yaşarlar. Burada seçtikleri kişi özellikle onların en büyük sınavı olur.
O sınavda artık, çünkü yeni kendilerini başka biri yapacaklar sonuçta. Dönüşüme götürecekler. Dönüşüme götürmek için de boğalar ne yapar? İlişkide darbe yer. Sonra tamamıyla bir maneviyata yönelme için yay enerjisiyle okuma, araştırma, felsefi konularda ilerleme üzerine çalışmalar yapacaktır. 9. ev bağlantısıyla Oğlak'ta anlam arayışı aslında biraz daha şey olacaktır. Uzun vadeli olacaktır. Yurt dışı planları daha gelenekselci olacaktır. Böyle çok öyle mesela bir boğa çok kolay kolay Asya'ya gideyim şeyi yapmaz mesela. Daha böyle şey gibi düşünün. Brüksel'e gideyim, Budapeşte'ye gideyim. Evet, yani çünkü Oğlak edası vardır ve hani bu gelenekselci bir yapıyı temsil eder. Hı hı. Hani o gelenekselci yapıda bir yerlere gitmeyi talep eder. Çok her yere gitmez ve elit yerler ama. Yani mesela sonuçta o gelenekselci yapıya da tamam ama bir de elit olarak da ona uygun bir yer olması lazım. Tabii gittiği yerde de güzel yemek yiyebileceği yerler olması lazım. Hem kadın hem erkek boğa için bu. Tabii. Evet. Hepsi için. Kariyer alanlarında farklı işler de yapabilirler. Özellikle babaları da farklı bir baba figürüdür. Sıra dışı bir baba figürüdür. O baba da hatta kendi babasından zorluklarla gelmiştir buraya. Ve o zorlukların içerisinde yetişmiş bir baba ve sıra dışı olmuş. Farklı bir yapıda olmuş. Hatta aile köklerinde, özellikle baba ve baba köklerinde bir üst soyda bir ruhsal bir problemde söz konusu olabilir. Arkadaşları bir balık edasındadır. Bulunduğu ortamlar genelde maneviyat arayan, teslimiyetçi, merhametli arkadaş grubuyla olmak ister. Ve hani balıkta da bir bereket var zaten. Hani Allah balıkları kimse yanından eksik etmesin yani. Sonuçta onun bereketi yansır muhakkak. O açıdan da hayallerini gerçekleştirebileceği bir şey var. Yansıma var. 12. evlerini, bilinçaltını Koç yönetir. Koç yönettiği için inanılmaz büyük bir öfke vardır burada. Ve bu öfkenin içsel olarak ya kendisine yapılan bir öfkeye dönüşür ya da içsel olarak kendisi bu öfkeden başka tarafa zarar verebilir. O yüzden özellikle öfkelerini toparlamaları iyi olacaktır. Boğalar. Hı. Hayatında boğa olan, tanıyan, samimi olan, merak ediyorum görüşlerinizi. Evet, öfkelidir ya boğalar genelde. Evet, içsel olarak çok öfke vardır ve muhakkak bir yerde çıkar. Hatta ama şey de vardır. Yani mesela kadınların da şiddete uğrama oranları da yüksek olabilir. Maruz da kalabiliyor. O zaman Maruz da kalabilirler. Evet. Yani çift taraflı çalışabilir bu. Evet. Çünkü orada içsel öfke var. O öfkeyi atamadıkça ya içe ya dışa. Ya dıştan içe ya içten dışa gibi de çalışacaktır yani. İkizlerde tabii şey var. Düşünüyorum, tanıyorum. Bir de hani ben zihinle bağlantılıyım der. Doğal olarak var olmak için düşünmeye, konuşmaya ve bağlantı kurmaya ihtiyacım var der. Doğal olarak bu onun merakla var olmasını sağlar. Merak onu besler. Hani merak, dedikodu, konuşmak keyifli ikizler için. Ama para kazanma meselesi daha yengeç statüsüyle. Yani aile bağlarıyla birlikte kazanmak ister. Ve mesela birçoğu aileyle birlikte iş yapar ya da bir aile şirketinde çalışır ya da ailelerin var olduğu bir yerde çalışır. Yani şey gibi değil. Mesela bir nasıl söyleyeyim, yoğun bir ailenin olduğu bir binada çalışabilir mesela.
Hani ailelerin de oturduğu bir alanda çalışabilir. Bulunduğu yer ona uygun bir yer olabilir. Hissetmek üzerine işler yaparlar. Çok yani hissetmediği hiçbir işe de girmemesi lazım zaten. Burada da çıkarcı davranmaması lazım. Çünkü hayatların en önemli şeyi ikizlerin şudur. Bir, dur, nefes al ve kalbine iyi gelen işi yap demek. Diğer taraftan Kalbine iyi gelen işi yap. Bu arada evet, kızı boğa olan, oğlu boğa olan, kardeşi boğa olanlar var. Evet. Avrupa'yı geziyormuş oğlu boğa olan, Şebnem Hanım yazdı. Kızım evet, boğa öfkelidir Hülya Hanım. Evet, öfkeyi bir net okuyor evet, herkes. evet. Avrupa'ya gider çünkü şeye gitmez yani. Hani Asya'ya gitmez. Tercihi değil yani. En son hani burayı gördüm de burayı göreyim derdi var. Evet. İkizler de aynı şeyi düşünün. Mesela daha yakın alanlarda olmak ister mesela. Burada aslan edasıyla da çevre ilişkileri kurar. Çevresinde sahneye çıkan, sahnede var olan kişiler olması lazım. Çoğu onu coşturur, onu iletişime götürür. Onlarla bağ kurmak daha iyidir. İkizlerin çoğu sahne sanatçılarıyla ilişki kurmak ister. Önde olanlarla ilişki kurmak ister ve önde olurlar yani. Onlarla beraber olurlar. Aynı şekilde karizmatik bir hikaye anlatıcılıkları olur mesela ikizlerin. Bir sürü mesela gazeteciler böyle anlatan, güzel güzel uzun konuşan gazetecilerin ikizler olmasının bir nedeni de bu. Çünkü aslan edasıyla böyle sürekli sahnede olmak, konuşur. Dinletir de yani, Evet, izletir de. bazen hani izletir ama susmayabilir de yani. Çünkü Şöyle güzel sahnede olmak. ünlülerin hayatındakilerin burçlarına bakmak lazım. Böyle çoğunluk ikizler mi? Vallahi merak ettim şimdi. Şeyde gazete özellikle galiba İsmail Saymaz'dı sanıyorum. Yani genelde İkizler miymiş? ikizler olduğunu veya ikizlerde çok gezegeni olduğunu hatırlıyorum. Temelde konuşmak ve konuşmayı sevmek üzerine varlardır. Bu bir de konuşmayı da güzel hikaye anlatıcılığı üzerinde yapar. Çünkü aslan edasıyla o sahneye coşturmak, o sahnenin içinde olmak isterler. Özellikle çevresinde de o kişileri toplamak isterler. Ailesi bir Başak edasında çok eleştirel olur. Yani orada özellikle aile içerisinde eleştiri, çatışma, kriz, özellikle diyalog krizi yani çok söz konusu olur. Mükemmelliyetçi bir ailede var olurlar. O mükemmelliyetçilik içerisinde aileden habersiz çok fazla bir şey yapamayan da olabilir yüksek oranda. Aşk ilişkileri terazi edasında olur. Doğal olarak estetiğe önem verir. Yani bu duruşa önem verir, estetiğe önem verir, diyaloğa önem verir. Alma verme dengesi önemli olur bu ilişkilerinde ve çocuklarında. İş hayatı kararlı olur. Akrep edasıyla hani tuttuğunu koparan bir yapı verir. Ama orada bu aynı zamanda onun dönüşüm alanı da olacaktır. Yani iş hayatıyla bir dönüşüm geçirecektir. Yay enerjisiyle karşısındakini büyütme enerjisi söz konusudur. Özellikle ilişkisinde, evliliğinde veya bir ortaklık yaptığında onun enerjisini çok büyütecektir mesela. Onun varlığını büyütecektir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Gerçekten hani klasman olarak daha büyüyen bir enerjide biriyle birlikte olma olasılıkları söz konusu. Dönüşüm alanı daha güvenlik odaklı olacaktır. Yani kişi artık dönüşümlerini yavaş ve yapısal olarak bir yapı kurarak götürecektir. Ve bunun içerisinde de en önemli şeyin güven olduğunu deneyimleyecektir. Bunu deneyimledikten sonra bu hayatında buna yön verecektir kişi. Kova enerjisiyle de doğal olarak sıra dışı şeyler oluşacaktır hayatında. Yurt dışı deneyimleri
veya işte yurt dışı arkadaşları, yurt dışı bağlar, sıra dışı yurt dışı işleri olacaktır. Özellikle teknolojiyle ilgili yapabilirler. Mesela teknoloji çok iyi çalışacaktır bu kişiler için. Diğer taraftan balık enerjisi hayatlarında bir şey getirecektir, kariyer getirecektir. Bu kariyerde balık enerjisiyle aslında çifte kısmet verecektir. İkizler her zaman şunu bilmesi lazım. Ne zorluk yaşarsalar yaşasınlar. Mesela bir iflas yaşadılar ya, Evet. olabilir. Muhakkak o balık enerjisi 2 sefer iyi verecektir. Yani muhakkak verecektir. Yani balığın olduğu ev, arkadaşlar 2 sefer size güzellik muhakkak verecektir. Ama bunu kaostan sonra verecektir. Yani bir kaos yaşanıyorsa şunu demeniz lazım. Tamam, gelecek şimdi. Yaşamıyorsanız problem yani. Ha, arkasından bir sürü şey geliyor. Büyük bir şey Tabii, geliyor. Bunun ödülü tabii ki. geliyor. Evet, yani balık hangi evinizse o, şimdi konuşuyoruz, ikizlerin mesela 10. evi. Burada bir kariyer gelecek, bir yeni yol açılacak ama büyük bir kaosla gelecek. Önce bir orayı dağıtacak, bir belirsizlik oluşturacak, bir ne yapacağını bilemem oluşturacak. Sonra onun üzerine bir şey inşa edilecek. Yani bunu e, ya bütün burçlar için söylüyorum. Balık enerjisinin olduğu her yerde çifte kısmet vardır. Bir sefer kaybettik, bir daha bu fırsat gelmez demeyin. Muhakkak gelecektir. Sadece siz hazır olun yeter. Hangi evinizde olduğuna bakın bu durumda. Evet. 2 Ee, ödülünüz var. Hı hı. Burada arkadaş çevresi koç edasıyla olacaktır. Daha atılgan, cesaretçi, daha böyle eril karakterler olabilir. Daha farklı kişiler olabilir. Yani işte e, motor süren, dağa çıkan, hani spor yapan, yoğun kişiler olacaktır. Özellikle o çevrelerde bulunmak isteyeceksinizdir. Boğa enerjisiyle de 12. ev söz konusu olacaktır. Bu tabii aynı zamanda içsel bir egonun da var olduğunu gösterebilir. Bizim de burada bir şey söyler aslında ikizlere. Ne der? Derin bir şekilde yavaşlamaya başla. Hmm. İçsel olarak yavaşlamaya başla. Bir şeyler zor gittiği anda yavaşla Yavaş. sadece. Yavaşla ki bir şeyler yoluna girmeye fırsat bulsun. Bu telaş yapar. Çünkü orada neden olduğunu anlamak ister ikizler. Çözüm de bulamaz ama o boğa enerjisiyle artık şey algılaması lazım. Hani o merakı bir yavaşlamaya bırakması gerekli. Yengeç'te yengeç tabii hissetmek üzerine var. Yengeç aynı zamanda işte var olması için hissetmesi lazım. Ya bu hafızayla bağlantılıdır aslında yengeç. Bağlanma, korunma ihtiyacıyla bağlantılı. Yengeçler bütün bakın sahne dünyasına, ya bütün oyunculara bakın yengeçtir. Çoğu yengeç kadındır mesela. Yani bütün yengeçler sahnede olur. Sahneden para kazanır. Yengeç görünmeden para kazanmaz. Hmm. 2. evi aslandır. Görünecek, sahnede olacak. Yani ego kasacak, görünüş böyle, para kazanacak. Bu böyle. Hani sistem ona göre çalışmış. Ve çoğu şeydir. Oyuncuların yengeç. Şey diyor ya benim hayatımı kim oynasın? Serenay Sarıkaya diyorlar. Evet. Bir yengeç kadın. Ve aynı şekilde birçok sanatçı söz konusu yengeçte. Özellikle kadınlarında daha çok bu. Çünkü orası Su burcu ağırlıklıdır diyebiliriz. Demek yengeç de bir tık daha önde. Evet. Yengeç özellikle 2. ev aslan olduğu için sahne ya, görünme, Evet. sahne, öne çıkma, parlama, oradan para kazanma verir. 3. evleri, iletişim alanları ve kardeş çevreleri, ya büyük yengeçin problemi şudur. Çok eleştirilen bir çevrede bulunur. Bu eleştirilen çevre onu çok zorluyordur ve zorlayacaktır. Aile hayatı da bir terazi
edasıyla olacaktır. Yengeçlerin çoğunun zaten ebeveyn sorunu vardır. Baba ve anne sorunları vardır. Çünkü terazi ve koç aksı anne baba için çok iyi bir aks değildir. Mesela koça baba düşmüş oluyor ve koç enerjisiyle baba bilmiyor. Baba olmayı da bilmiyor mesela. Çoğu yengeçlerin baba olmayı da bilmiyor babaları. Şimdi dostlukları yengeçlerin boğa enerjisiyle olur. Keyif odaklı olur mesela. Birlikte eğlenmek, yemek yemek, alışveriş yapmak, birlikte zaman geçirmek üzerine olur. Temelde de hayatları işte 12. ev mantığıyla da yüzeysel bir bilinçaltı olur. Derine inemez. Mesela çoğu meditasyon yapamaz mesela yengeçlerin. Çok zorlanırlar. Evet. Çünkü orada 12. evleri ikizler yönetir. Yani o mesela meditasyona girecek bir yengeç, o meditasyonda 50 tane şey düşünür mesela. Kolay değil ki. Yani o spiritüel işler pek ona göre değil bu Spiritüel anlamda. işleri çok iyi yapar. 9. ev edasıyla yapar. Ha. Balık enerjisiyle. Çok başka şeyler yapar. Ama mesela kendi hayatında o bilinçaltına inme meselesi çok zordur mesela. Yengeç başkalarına faydalıdır. Kendisine fayda etmezken. Çok zordur yani. Aslan'da yapıyorum ve cüret ediyorum meselesi vardır. Aslan sahnede olmak, var olmak. Ben varım demek üzerinedir. Ve var olmak için de görünmeye ihtiyacı vardır aslanın. O yüzden mesela ikinci evlerini Başak yönetir. Çok detaycıdır mesela. Para kazanmak için çok detay vardır. Çok orada bir disiplin vardır, titizlik vardır, çalışır para kazanmak için birçok detayda bunu gösterir. Fakat mesela iletişim alanı çok terazi edasıyla olduğu için burası da vardır. Ona mesela iyi bir ses tonuyla konuşanlara, iyi bir üslupla konuşanlara iletişim kurmak ister. Çünkü kendisi de ikna edicidir. Üslubu da iyidir, ses tonu da iyidir. Ve burası da çevresinde daha estetik algısı yüksek insanları barındırmayı severler. Akrep enerjisiyle de bir dönüşüm enerjisi. Aile ve aile kökleriyle ilgili konularla yaşayarak bir dönüşümü gerçekleştirirler. Anne çok bir tutkulu, kararlı, tuttuğunu koparan bir yapıdadır. Anne ile mesela normalde babayla ilgili sorun yaşadıklarını çoğu düşünür ama temelde anne ile ilgili çok kontrolcü olduğu için anne ile ilgili sorun yaşar çoğu aslında. Çünkü orada vardır. Baba bir boğa enerjisindedir. Biraz kendini düşünen biri gibi görünebilir. Ama meselenin daha içine girdiğimizde anne enerjisi daha yüksek olacaktır burada. Aşkları tabii bir yay enerjisiyle olacaktır. Yay enerjisinde büyütür mesela. Aşık olduğunda büyütür olayı. Abartır mesela. Ama bu çok devam eder mi bilmiyoruz tabii herkese bağlı olarak. Çünkü orada kendi değer meselesi de var ya. İkinci ev aynı zamanda kendi değerini verdiği için hepimizin kendi değer alanında ortaya çıkacak. Bir Başak enerjisi ortaya çıkacak. Bir süre sonra kendi değerini görmediği anda aslan o işte olmaz. Topuk. Öyle olmaz yani. Tabii 6. evleri Oğlak enerjisidir. Oğlak enerjisi olduğu için de iş hayatında doğal olarak sahne enerjisini bir kenara bırakır. Ciddi, kararlı, uzun vadeli planlar yapmayı sever. Disiplin onlar için çok önemlidir. İlişkileri sıra dışı olur. Bir Kova enerjisiyle. Ortaklıkları da sıra dışı olur tabii. 8. evle bir Balık enerjisi vardır. Bu da onların aslında dönüşümlerini teslimiyet üzerine yapması gerektiğini gösterir. Yani o dönüşüm ve dönüşümde teslimiyet, geleni kabul etmek üzerine bir bağ vardır. Kriz anında mantık değil, sezgi ister. Sezgisel bir krizi yönetmeyi ister. Tabii
şey konusunda, 9. ev konusunda gitmemiş yerlere gitmek ister mesela Koç enerjisiyle. Meraklı. Bilinmeyeni e, yapmak ister. Aceleci kararlar alabilir. O aceleciliği kararları veya gittiği yerlerdeki acelecilikle, hani böyle şey gibi, bir aslan bir şeye gitmek isterse herkesin böyle Instagram'da paylaştığı yerler var ya, Evet. yani oralara gider, oraları seçer. Gezi sayfalarını paylaştığı Evet. filan. Evet. İşte en çok işte kim paylaşmış, kim nasıl yapmış, onlara gitmek ister. Ee, Onun içerisinde var olmak ister. Kariyerleri kalıcı olur bir boğa enerjisiyle. Çoğu aslan mesela aynı zamanda kariyerlerinde şey yapmak ister. Bu yengeçlerde de söz konusu ama şey için söylüyorum. Bu yiyecek içecek sektörüyle ilgili. Ee, Özellikle e, aslanlarda bu daha çok olacaktır. Çünkü 2. ev aynı zamanda Başak yönettiği için o Başak enerjisi titizlik üzerine devam eder ve beslenme bağlantısıyla da çok örtüşür. Bu çünkü hizmet etmek gibi düşünün. Hizmet alanı orası. Birçoğu hizmet eder zaten. Hani çoğu elleriyle iş yaparlar. Konuşmalarıyla iş yaparlar. Onlar için önemlidir bu alan. Diğer taraftan sosyal alanlarında çok dedikoduyu severler. Arkadaş grubunda dedikodu yapmayı severler. Ha, gıybetçi. Çok merak, biraz evet. Arkadaş grubunda konuşmayı severler. Meraklıdırlar. Öğrenmek isterler her şeyi. Yanıldıkları da buralarda olabilir tabii. Diğer taraftan da teslimiyet konusunda, yani 12. ev konusunda da aslanların şey vardır ya, kimsenin görmediği, bilmediği kırılganlıkları vardır. Anaç yapıları da vardır. Hani bunu çok herkese göstermediklerini söyleyebiliriz. Aslanlar da kırılabilir yani. Ama bunu göstermezler. Göstermez. Evet, yarısını yalayarak iyileştiren, kendi kendine iyileştiren Evet. bir tür. Evet. Başak'ta tabii bu analiz ediyorum demek. Aynı zamanda hani var olmak için anlamam lazım diyor. Ne işe yarar bilmem lazım diyor. Detayı görmem lazım diyor Başak. 2. ev alanı para kazanmak için doğal olarak bir terazi edasıyla para kazanacaktır. Bu terazi edasıyla işte avukatlık, danışmanlık, aynı zamanda adil bir gelir ihtiyacı, ortaklık, e, eşle bağlantılı birlikte yapılan şeyler, adaletle ilgili konular, güzellik, estetik odaklı konular içlerinde olacaktır. Ne iş yaparsalar yapsınlar hepsinde estetik ve düzen önemli olacaktır hayatlarında. Ve adil bir kazanç isteyeceklerdir. Fakat burada şöyle bir durum var. Kendi değerlerini, değer alanı da olduğu için kendi değerlerini bulmakta zorlanacaklardır. Çünkü kendi değerlerini en çok kendileri eleştireceklerdir. Ve işte ben böyle iyi durmuyorum, böyle iyi olmuyorum. Yani kendileriyle ilgili bu çatışmaları yapacaktır. 3. evlerini çevresi özellikle akrep olacaktır. Çevre kardeşler özellikle derine inen, yakın çevresinde yüzeysel sohbeti sevmeyen, derinlik seven, dönüşümü odaklayan, gerçeği görmek isteyen, özü görmek isteyen insanlar barındırmak isteyeceklerdir. Çünkü burada temelde şey vardır. Söylenilen şeyin doğruluğundan çok, hani doğruluğu önemlidir ama aynı zamanda dönüştürücü olmasını isterler kendileri için. Çünkü şey hazır ya, Başak eleştiri gelsin, ben kendimi kabul edeyim duygusu vardır. 4. evleri yaydır. Zaten Başakların çoğunun bir göç hikayesi vardır ailede. Ya. Bu ailedeki Evet, onu da yazın bakalım. Bizim sürekli izleyicimiz var ya, hep yorumlarını eksik etmeyen. Evet. Yine çok iyi, tap gidiyor. Gürcü Melekoğlu. Gürcü Hanım da. Aynen hocam. Evet. Çok meraklıyımdır. Aynen, çok anacımdır. Siz dedikçe Tamam. onaylıyor oradan. Teşekkür ederiz.
Ailede tabii felsefi konularla ilgilenenler vardır. Özgür bir anneden bahsedebiliriz. Anne kendi hayatını yaşamak isteyecektir. Ee, Aynı şekilde e, hayat aile içerisinde bazı olaylar çok büyüyecektir. Bir Jüpiter enerjisiyle o da kendi hayatlarını çok zorlayacaktır. Zaten Başakların çoğu da aileye kendini kabul ettirmek için çok uğraşacaktır. Çünkü yay enerjisi, ateş enerjisidir burası. Burada da aileyi kabul ettirmeye uğraş en sonunda böyle bir şey olamayacağını anlayıp kendi yoluna bakacaktır. O da ne zaman olacaksa artık. Göç Herkes varmış için. hocam. Kervancı yazdı. Evet, göç Hı hı. ettik diyor. Göç hikayesi varmış ailede. Evet, herkeste vardır o göç hikayesi. Çoğunlukta vardır yani. Çünkü yay enerjisi 4. ev demek göç etmek. Ana vatandan uzaklaşmak, göç etmek demek burası. 5. evleri bir oğlak enerjisi nedir? Güven kaynaklı olacaktır. O güven odaklı bir e, enerji e, oluşturmak isteyeceklerdir ilişkilerinde ve kalıcı uzun vadeli bir şeyler yapmak isteyeceklerdir. Hani bu biraz da mantıklarına yatması gerekiyor. Yani sadece duygu olarak bakmazlar Başaklar. Mantığa yatması lazım ki önce, sonra araya duygu girsin. Bir de ilişkiye emek verilsin, disiplinli olunsun. Yani bir şey yapmaz mesela bir Başak bir ilişkiyi de biriyle buluşacağı zaman mesela saatini söylediğinde o saatte orada olur ama mesela hani o kişi orada olmuyorsa bir daha o da bu işi devam ettirmez yani. O küçücük şey onun için güven odaklı olacaktır yani. Başak enerjisi bekletilmez yani. Çünkü eğer bir ilişki istiyorsan ona emek vermen lazım. Zamanında orada olman lazım. Hani küçük ayrıntılar olabilir. Hani geç kalma nedenler falan ama bu 1 olur, 2 olur, 3 olmaz. Başak kendisi Başak da orada bekletmez mi olmaz. canım? Başak bekler, hizmet eder, durur, emek verir ama 3 yapmaz yani. Hani devam ettirmez. Çünkü güvenemediği biriyle yapamaz o. Kafada 50 tane kurur yani. Kurar yani. Hani bu böyle mi yapıyor, orada mı? Aldatıyor mu? Bu onlarla görüşüyor mu? Öyle oluyor mu? Birçok şey vardır içerisinde. O yüzden ilişkilerden de kaçar Başakların çoğu. Çünkü kafada kurdukları için onu çözemezler yani. Der ki artık o kafada birini kurmaya başladıysa o iş biter yani. Nasıl olacak ki? Diğer 7. Kova enerjisidir. Çok sıradıklarla yapmak isterler. Bir donma Sıra oldu. dışı. Hangi burca geçtiniz hocam? Bir daha söyleyin lütfen. Başak 6. ev Kova üzerinde konuşuyoruz. Başak'ın. Tamam. E, iş hayatında çok sıra dışı çözümler üretir. Ve sıra dışı işler yapmayı sever. Zaten bir Başak enerjisi sıra dışı bir şekilde sistemi görür ve ona çözümler üretir. Orada başka bir şey oluşturur. O yüzden Başakların iş hayatında zaten çoğu ön planda tutulur. Çünkü o sıra dışı yaklaşımları vardır olaylara. Gelir pat 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 bir bakarsınız ki başkasının 2 günde yapacağı işi 2 saatte yapar, bitirir gider. Ya yeter ki o şey hazır olsun. Sıra dışı bakışı vardır Başak'ın. İlişkileri de doğal olarak hani bir balık enerjisiyle olacaktır karşıt. Orada bir ne istiyor? Derin bir bağ istiyor. Ve bunun içerisinde şefkat istiyor. Merhamet istiyor karşısındakinden. Ve mantıklı ve analitik tarafının dengelenmesini istiyor. Ve zaten hani balık enerjisi de buna hazır zaten biliyorsunuz. Aşık oldum, teslim oldu. Sorgulamaz balık enerjisi zaten. Sonra olaylarla karşılaşır. 5. evdeki çocuklarla olan ilişkisini söylemediniz diyor Ayten Hanım. Söylemedik mi hocam? Evet söylemek. Oğlak kalıcı işler dikkatinizi. yaparlar. Evet. Kalıcı işler yaparlar. Uzun vadeli işler yaparlar. Gelenekselci işler de yapabilirler. Yani mesela şey gibi ailenin miras konu, yani aileden gelen bir meslek varsa onu da yapabilirler. Ama o çocuklar mesela çok Başak çocuklarının çoğu
Yaş ilerledikçe çok başka seviyede şey üretirler. Kariyer ve iş hayatı üretirler. Hmm. Evet. İşte normalde Başakların çocuklarında işte kendi içsel ailelerinde problemler olabilir sadece ama uzun vadede ciddi anlamda kalıcı değerler üreteceklerdir. 8. evlerini Koç yönetir. Dönüşümleri çok hızlı olur, ani olur, ateşli olur. Aslında şey vardır, hani dönüşmek için içsel bir ateşin yanması lazım normalde. O enerji Koç'ta var. Fakat o Koç'taki o enerjide doğal olarak hazır bilmedikleri bir enerji. Çoğu mesela aile ve aşkla bir olay yaşarlar ve bu yaşadıkları olayla büyük bir dönüşüm içerisine girerler ama bu alanı bilmiyorlar. Borçlanma konuları söz konusu olabilirler. Çünkü terazi Koç aksı bu işleri çok bilmemekle ilgili. Yani disiplini elinden kaybettikleri zaman, dengeyi kaybettikleri zaman bir borçlanma enerjisi söz konusu olacaktır. Özellikle de Başak enerjisi için, ya bütün burçlar için söylüyoruz. Biz Venüs Mars'ta da konuşmuştuk. Alma verme dengesi çok önemli. Burayı çok koruması lazım. En çok zarar görenlerden biri bunlar olurlar. Aynı şekilde 9. evlerini Boğa burcu yönetir. Geleneksel yerlerde olmak isterler. Anlam arayışı daha gelenekselci bir yapıda olur ve keyif odaklı bir anlam arayışı olması gerekli hayatlarında. Diğer taraftan keyif aldıkları yerlere gitmek isterler bu arada. Ne olursa olsun. Kariyerleri ikizler edasında olur. Konuşacakları, sohbet edecekleri, iletişimde olacakları, yazacakları, çizecekleri bir kariyer inşa etmek isterler. Çoğunun çift işi olur aslında bir nevi. 2 işi birden yapabilme yetenekleri olur. Bu yeteneklerini de hayata geçirebilme şansları olur. Sadece bunları yüzeysel bakar. Yani bu alana biraz yüzeysel bakar. Çabuk değiştirebilir ve çabuk sıkılabilirler. Bunu dengelemeleri gerekir sadece. 11. Yeni şeyler. evleri Evet. Sürekli istikrarlı olmayabilir mi yani? istikrarlı olmayabilir. 11. evleri özellikle sosyal çevre, sosyal arkadaş ortamları da yengeç edasıyla olduğu için aile gibi görürler. Aile gibi gördükleri ortamlarda da zarar görebilirler. Çok yengeç edasıyla hissetmek, anlamak, empati var orada. Buna dikkat etmekte fayda var. 12. evlerini Aslan yönetir. O da bir yüksek ego demektir bu. 12. evin yöneticisi 1. evde olmak demek. O da gizli düşmanlarla karşılaşmayı verir. Yani egosunun kırılacağı olaylar verir. İçsel olarak da aslında derin bir kimsenin görmediği sahneye çıkma enerjisi vardır. Başakların hepsinin alt tabanında görünmek isteği vardır. Ama görünmekten de kaçma söz konusudur. Bu onların hayatındaki gelgitlerin en önemli konularından biri olduğunu söyleyebilirim. Terazi burçlarında terazi burçları ilişki için buradalar. Dengeliyorum demek terazinin temel mantığı. Var olmak için bağlanmaya, dengelemeye, güzellik aramaya ihtiyaçları vardır. Adil olması lazım, hakkaniyetli olması lazım. Doğal olarak kendilerini çok böyle tuzağa çekmeden ama tuzağa çekerler genelde. Zerafetin içerisinde olmak isterler. Çünkü çok fazla zerafet ve nezaket kendi hayatlarında maalesef zorluklar getirir. Akrep 2. evini Akrep yönetir. Parayı derin ve stratejik kanallarla kazanırlar. Yani kişileri dönüştürme enerjileri, manyetik enerjileri çok yüksektir para kazanırken. Ve bunu mesela terazilerde
çok normalde hani çok nazik, çok uyumlu gibi görünürler ama mesela para konusu olduğunda çok güçlü, kararlı ve bencil davranırlar. Yani Orada almak ataklı. istekleri yüksektir. Evet. O da bunların biraz hayata tutunmasını sağlar. Çünkü İyi. orada çok fazla şey var. E, Özellikle hava elementlerinde, ikizlerde ve terazide, kova daha farklı bunlara göre. Daha sabit bir enerji olduğu için oradaki şey farklı. Buralarda maalesef teraziler ve e, ikizler, özellikle Hı. terazilerde e, hayatta kalmayla ilgili aidiyet problemi yaşadıkları için e, çok zorluklar yaşarlar. Kendilerine de kıyamazlar, var olmakta zorluk olur, istediklerinin yapılmasını isterler, onları yapamayınca daha zor bir hayat onları bekler. Kabul etmek ve e, bulmak arasında sorun yaşarlar. İkili ilişkileri zaten bir koç edasıyla olduğu için çok tartışmalı, çok şey olur, öfkeli olur. O Aa, yüzden de zorluk yaşarlar, evet. Yani karşıdaki kişi daha öfkeli bir yapıda olabilir veya kendisi o öfkeyi artık görünür kılmak ister. E, Burada çevresi geniş olur ve yüksek e, mevki. mevkili olur ve uluslararası alanda olur. Yurt dışından arkadaşlar olur. Yani çevresindeki birileri yurt dışına gidebilir yoğun olarak. Kendisinin de gitmek istediği yer olacaktır orası. Oğlak dördüncü evlerini yönetir. Doğal olarak aile e, ciddi oranda bir sorunla karşı karşıya ailede. Çünkü burada ciddiyet ve disiplin ister. Ama burada disiplin ve ciddiyeti bulamaz. Çünkü terazide bir nevi tembellik de vardır. Ailedeki bir düşme enerjisi ve ailedeki dengeleyememe enerjisi terazi o tembelliğin içerisinde var etmekte çok zorluk yaşayacaktır. Anne özellikle daha bencil bir yapıda olacaktır terazinin. Anneden istediği duyguyu alamayacaktır. Ee, e, ilişkileri, aşk ve çocuk ilişkileri bir kova enerjisiyle olacaktır. Sıra dışı olacaktır. Ve bunun içerisinde beklenmedik bağlar kuracaktır. Yani hiç beklenmeyen biriyle bağ kurmak üzerine vardır. Aşkta daha özgün olmak isteyecektir. Ve sıradan bir romantizm asla bir teraziyi tatmin etmeyecektir. Bir vizyon olması lazım. Yani bir toplumun önünde de olmasını talep edecektir burada. Görünür olması lazım. Heyecan da istiyor demek ki. Ya evet, orada Stabil bir şey istemiyor yani ilişkide. Sürpriz evet, böyle kişiler falan. evet, biraz ne istediğini çok bilmiyor terazi. Ha, öyle bir şey de var. Tamam. Aslında çok naif ve çok e, ne yapacağını e, öngörüleri de iyi aslında. Fakat adım atmak, bazen biri olmadan bir şey yapamamak terazinin zaafı olarak söyleyebiliriz. Altıncı evini balık yönetir. Zaten günlük hayatı kaotik olmasını. Kaostan sonra toparlanma. Her şey günlük hayatta kaostan sonra toparlanma. E, Çok e, bir bilgi vereyim mi bilmiyorum ama ben e, şeye bakın, yani denk gelirseniz terazi intiharları çok ilginçtir. Evet. Tam Yani da o yönetmenimiz yazdı Nevzat ki ben teraziyim diye. Diyecektim evet, sakinliği çok da sakin görünüyorsun neler varmış diye. Allah evet, muhafaza. evet, evet, evet. Evet neden hocam? Ya çünkü mesela aidiyet hissedemeyenler özellikle Hmm. şöyle bir sorunla karşılaşıyorlar. E, Burada olmak ve olmamak arasındaki şeyde altıncı evlerini e, özellikle 6-12 aksını balık ve başak yönettiği için kendilerindeki kendilerinin hayatlarına son verme meselesinde e, çok ilginç bir yöntem kullanıyorlar. Kendi bedenlerine hiç zarar vermeden yapıyorlar. Bu da üzücü bir şey.
Yani evet. Nasıl? 7. ev e, gaz kullanıyorlar genelde. Gibi. Aa, öyle o Hı. kadar detay var yani. Evet, evet. Yani çok Çok ilginç. e, kendi bedenine asla zarar vermez. Yani hepsinin farklı Evet, bir evet. tarzı var. Terazi sonuçta çoğu şey yapar. E, iş hayatı bir yengeç edasıyla olacağı için Hı hı. iş hayatı ve iş hayatı bağlantılı genelde aile ve aile bağlarının olduğu yerlerde var olurlar. Ve Hmm. terazi estetikle ilgilidir. Biz Nevzat Bey'de de görüyoruz ne kadar dikkat, özen, estetik kullanıyor. Biz şeye girdiğimizde görüyoruz kendisini. Evet, YouTube'dan öyledir. girdiğimizde nezaket de söz konusu. Fakat hayatlarında da bir şeyi elde etmek için çok mücadele vermeleri gerekiyor. Sadece bu mücadeleye hazır olup olmadıklarını bilmeleri lazım. O kararlı olursalar önleri açılacaktır. Mesela şeyden bahsediyoruz ya, yani balığın olduğu yerde bir kaos, kaostan sonra hediyesi gelir zaten. Ama orada mesela günlük hayatta olan olaylara asla isyan etmemesi lazım bir terazinin. Hmm. Kabul etmesi lazım. Eyvallah demesi lazım ki o bir yerde ödülü gelecek yani. Hayatımızda her zaman şöyle bir şey var. Bir kötü şey oluyorsa muhakkak bir yerde ödülü gelecektir. Rahat, sakin olacak yani. Biraz ona dikkat etmek lazım. İşte İsyan etmeyecek. isyan etmemesi. Zaten kimsenin isyan etmemesi lazım. E, her şey gelip geçici. E, astrolojinin en güzel şeyi odur. Sadece kötücüllere odaklanmayın. Hayat e, hem kötüyle var hem iyiyle var. Kötüler de geçici, iyiler de geçici. Onu Doğru. bilmek lazım. Bir transit, bir Haklısınız. tutulma geliyor, hepsini değiştiriyor. 8. 7. evleri bir koç edasıyla olduğunu söyledik. Hani genelde ilişkilerinde cesaret ve kararlılık kararlar. Daha atılgan bir eş arayışı söz konusu olur. Çünkü birlikte yapmak terazi için çok önemlidir. Dönüşümleri bir boğa enerjisiyle olur. Yani Lüks ve işbirliğini mi keyif. seviyor? Evet, İşbirliğini seviyor. Evet. işbirliği, ya terazi işbirliği olmadan yapmaz yani. Ee, dönüşümleri keyif ve lüks üzerine olur. Hmm. Aynı şekilde yani bir borçlanma enerjisi varsa da lüks ve keyif üzerine yaparlar. Ee, 9. evlerini ikizler yönetir. Yakın çevre çok şey olur. Yani hareketli olur. Hareketli yerlerde oturmak isterler. Ve aynı zamanda sürekli bir seyahat, kısa seyahat istekleri olacaktır. Ve zaten çoğu da seyahat yapan işleri de severler. E, yengeç edasıyla kariyerler olacaktır. Aile şirketleri, aile bağları olan yerler, aile algısı yüksek olan yerlerde, aidiyet bilinci olan yüksek yerlerde çalışmayı severler zaten. E, hissetmesi önemli. Ya ben burada çalışacağımı hissediyorum dediği zaman çalışır. Zaten çalışmaz yani. Başka türlü. Hmm. E, e, 11. evlerini aslan yönetir ve hani hayalleri sahnede olmak, görünmek, parlamak üzerinedir. Arkadaşları da böyle çevrede böyle insanlar olurlar. 12. evlerini Başak yönetir ve Başak'taki enerji de şeydir. Daha titiz, daha derin, daha eleştiren. Yani teraziyi kendinden başka eleştiren olmayacaktır. En çok kendi kendini eleştirecektir. Gece yattığında. Hani Hmm. karşılık verse de. Akrep'te bir arzuluyorum meselesi vardır. Dönüşümün alanıdır. Var olmak için derinleşmeye ihtiyaç duyar Akrep. Doğal olarak kendisini hayatın içerisinde yüzeyde kalmamak üzerine inşa eder. Derine. Akrep terazdeki. Pardon, ben dondum galiba Beydan. Hayır, donmadınız hocam. Biz Tamam, görüyoruz bir şey sizi. söyle. Tamam, bir şey söylediniz orada ben duyamadım.
Akrebe mi geçtik? Akrebe geçtik, evet. Şimdi. Tamam, okey. Hı hı. Ee, Tamam, buyurun. Akrep e, gizleneni, söylenmeyeni arar altta. E, ikinci evlerini yay yönetir. Hı hı. Zaten akreplerin çoğunun çok büyük şirketleri olabilir. Büyük şirketlere sahip, büyük şirketlerle bağlantılı işler yaparlar, büyük paralar. Mesela şey gibi dini kurumlara iş yapan biri olabilir bir akrep. İşte aynı şekilde uluslararası alanda iş yapan biri olabilir. Turizmde iş yapan biri olabilir. Ve büyük paralar kazanacaktır ve büyük bir kazanan çevresi olacaktır. Oğlak enerjisiyle üçüncü ev çalışır. Burada tabii nedir? Konuşmasında ağır ve ölçülü olur. Gereksiz kelime kullanmaz. İletişimi ciddi ve stratejik olur. Ciddi Ciddi olur, mesafe. evet. Hı hı. Mesafe olur. Kardeşleriyle bağı da aynı şekilde olacaktır. Aile konusu, sıra dışı bir aileden bahsedebiliriz ki bunu mesela biz görüyoruz. Türkiye'nin burcu akrep ve biz aile meselelerinde sıra dışı aile ilişkilerine acayip bir merakımız var yani. Evet. Anne meselesi üzerinde konuştuk. Sıra dışı annelerimiz var bizim. Ve annelerimizin çoğu da baba tarafından baskılanmış veya Bastırılmış. sorun yaşanmış. Evet, anneler. O yüzden buradaki geleneksel aile kalıplarının dışında bir yapı var olur. Daha özgürlükçü olma söz konusudur. Beşinci ev konusu aile, özellikle aşk ve ilişkiler alanında. Aynı şekilde çocuk alanında da tamamen ruhsal bir birleşme ister. Yani mesela bir akrep biriyle ilişki yaşamak için ona ruhsal olarak bağlanabilir miyim ben der mesela. Ruhsal olarak ona bağlanmadığı biriyle e, bir araya gelemez. Mesela yaratıcılığını ortaya koymasını ister. Çocuğuyla bağında teslimiyet ister. Aynı şekilde çocuk ilişkilerinde kaos yaşanır. O kaosun içerisinde çocuktan bir verim alır. O yüzden biraz burası onun böyle sisli, değiştiği, dönüştüğü, fark ettiği bir alan olacaktır. Zaman içerisinde daha böyle kendini kaybettiği ama bulduğu bir yerde olacaktır ilişkileri. O yüzden mesela şey olur, vazgeçemez şeyden. E, Biz görüyoruz ya Türkiye'de de ya benimsin ya kara toprağın meselesi üzerinde. Temelde aşkından vazgeçemez ki zaten akreplerin çoğu bir ilişki yaşadıktan sonra diğer ilişkileri hani çok daha yüzeysel olabilir yani. Hani o derin yaşar ve ondan sonra bir daha o bağı kuramaz yani. Çok zorlanırlar. Günlük Sıkıntı. hayatları çok atılgan olur. Evet, günlük hayatlarında atılgan olurlar, cesur olurlar, öncü olurlar. Rutinde hareket zorunluluğu vardır. Çok hareketli işler yaparlar. Ee, Evlilik ve ortaklık ilişkileri daha kalıcı olmasını isterler. Bir boğa enerjisiyle hem keyif almak birlikte hem de uzun vadeli bir şey üretmek üzerinedir. Dönüşümleri merak üzerine olur. Çünkü ikizler 8. evlerini yapar. Merak ve dedikodu hayatlarında olacaktır. 9. evleri daha yengeç edasıyla olacaktır. Aile seyahatleri önemlidir. Aileyle birlikte bir şeyler yapmak onlar için önemlidir. Özellikle o derin mistik konuları araştırmanın yanında işte o felsefi tarafını da yengeçle tamamlar. Yani hem sezgisellik hem de aidiyet, hissetmek. Onu anlam arayışının içerisinde yengeçle tamamlamış olur. Akrep ve Kariyer, yengeç iyi bir çift partner olur. yani Olabilir o evet, zaman. Evet. evet.
Tabii şey var Beyza Hanım, yani ilişkide ne istediğimiz önemli yani. Hani Hmm. parasal güç istiyorsa farklı çalışır ama bu kombinasyonda çok destekleyici bir enerji çalışacaktır. E, Her zaman bunun üzerinde bir uyarıda bulunayım o zaman. Yükselen burcunuz veya kendi burcunuzun ikinci evine kare yapan E, birisi size zarar verir. Maddi kazancınızı engeller. Yani aa, siz mesela biriyle birliktesiniz. Mesela ben bir örnek vermiştim daha önce. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim evet. ki anlamak için. Acun Ilıcalı ve Hı. eşlerine bakın. İkizler Burcu Acun Ilıcalı, bütün eşleri Yengeç Burcu. İkinci evi. Kadın bereket getirmiş. Ayrılmış. Sonra tekrar aynı. Aynı doğum diliminde kişilerle. Yani temelde hani ne istediğimiz önemlidir. Ama mesela siz bir e, balık burcusunuz. Mesela bir oğlak enerjisiyle iyi anlaştığınız söylenebilir ama anlaşmak başka bir şey. E, Yani birliktelikte e, kazanç ve bereket, değer görmek başka bir şey. Şimdi mesela o oğlak sizin koç, yani ikinci eviniz sizin koç ve oraya bir kare enerjisi yapıyor. Doğal olarak bu değeri bulamazsınız ki orada. Aa, çok ilginç. Evet, o değeri göremezsiniz. O yüzden hani buna dikkat etmekte fayda var. Bu Şimdi bakın ilişkide aşk, ama değil mi yani hani aile evet, bireyleri için evet, değil. yani Evet, ilişki anlamında söylüyorum. partnerde evet. Şeyde tekrar hani bir şey daha söyleyeyim. Ya Buyurun. aşk başka bir şey, evlilik Evet. başka bir şey. Evlilik içerisinde e, yani ben aşık oldum, evleniyorum gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani orada başka detaylar aramak lazım. Bir de sadece çok ilginç bir şekilde şey yapılır. Sadece sinastri haritası üzerinden ya bu sana uyuyor, uymuyor. Bir de çok ilginç bir şey var Türkiye'de. Yani Juno kadersel eş diyor. Biz Juno'da işleyeceğiz. Ya işte bu Juno'nun üstüne biri şey gelirse, birinin gezegeni gelirse, işte bir kadının Juno'sunun üstüne bir erkeğin gezegeni gelirse bu müthiş bir kadersel eş verir, harikadır falan. Ya yok böyle bir şey. Ya Aa, evlilikten aradığımız ne bizim? İlişkiden aradığımız ne bizim? Böyle bir şey söz konusu değil. O bir seçim hakkı verir bize. Biz seçer miyiz, seçmez miyiz? Ona bakarız. evet. Ona bakarsanız güney düğümüyle birinin sizin ayınız kavuşursa o kişiden peşinden ayrılmazsınız. Ne olacak şimdi? Buna kadersel bir şey diyebilir miyiz? Ya onun peşinden ayrılmamak demek bir süre sonra şeye dönecektir yani. Hani Bağımlılık. bağımlılığa Toksik bir dönüşecektir. şeye dönebilir. Yani, Evet, diğer tarafa aşırı anlam yüklenmesi falan. o yüzden hani bunu şey düşünmemek lazım. Bir bütün içinde görmek lazım ama bütünün içerisinde basit bakmak lazım. Ya bugün aslında bunu yapmak istememin nedeni biraz basit anlatmaya çalışmak. Ya herkes çok böyle, ya bunları anlatacağız. Biraz insanlar şeyi anlaması gerekiyor. Yani o Ama basiti hangi burç o çöz kare hangi burcun kare yaptığını biz bilemeyiz değil mi? Onu danışmamız şö- lazım. şöyle bilebiliriz. Aa, Şöyle söyleyebilirim. Yani mesela e, iki burç arkası sizin ikinci evinize kare yapar her zaman. İki burç hmm, arkası. Mesela aynı şekilde şimdi siz bir balık burcusunuz. tamam. Mesela bir şeyle oğlakla e, yani parasal bir kazanç üzerine eş, birliktelik de bir ortak kazançtır ya. Eş üzerine, ortaklık üzerine Oğlak Burcu'yla yaptığınızda Oğlak Burcu sizin ikinci evinize gelecektir. İkinci evinize kare yapacaktır. Sizin ikinci evinize kare yaptığında bunda parasal bağ kuramazsınız. İyi anlaşıyor olabilirsiniz, iyi arkadaş olabilirsiniz ama parasal bir bağ kuramazsınız. İyi İkinci sohbet evim ediyor boğa galiba. olabilirsiniz. Aa, çok ilginç. İki Sohbet önceki edi burca bakın. Bak evet. hocamdan yine müthiş. Aa, çok Evet. ilginç ya. Sohbet ediyor olabilirsiniz, harika zaman geçiriyor olabilirsiniz. Bu başka bir şey. Hani ne Hmm. aradığınızı bilmeden bunu oluşturamazsınız. Aynı şekilde siz mesela bir terazi de sizin koç ikinci evinize karşıt yapıyor.
İşte yengeç de kare yapıyor. Sonuçta bu ikinci ev, para kazanmak başka bir şey. Yani Evet. parasal bir mesele. Mesela iletişim kurmak da başka bir şey. Yani ne istediğimiz önemli ya. Yani ona göre düşünmek lazım. Ya ben sadece bu şey değil ama her zaman şunu bilmemiz lazım. Bir önceki element her Evet. zaman destekleyici. Destekleyici. İnşallah da bir önceki elementte mesela şimdi sizin üzerinizden bir okuma yapacağım. Siz balık burcusunuz. Mesela akrep burcu birisi var ve bu akrep burcu size inanılmaz destek veriyor. Bir de üstüne Venüs'ü ve Merkür'ü yayda olursa size para da kazandırır. Çünkü koça iyi açı yapar. Bu kadar. Ay, çok ilginç. Bak işte yanlış bilgiler. Boşuna korkmuşuz belki de Akrep Burcu'ndan bugüne kadar. Hayır, evet yani hani çok sonuçta e, matematiği işin biraz Evet. böyle. Hani çok fazla şeye giriliyor. E, işte bir sürü harita mesela. Evet yani tamam bir sürü harita bakalım. Ama önce temelde bir bakalım, bilelim. Doğru. Yani sinastri denen bir şey, uyum denen bir şey. Ya doğadan ayrı astroloji yapılamaz. Gökyüzünden ayrı astroloji yapılamaz. Yani Merkür'e, Venüs'e baktığında sadece bir şey değil ki işte bir gezegen işte Merkür konuşma o değil sadece. Venüs sadece bir aşk meselesi, uyum meselesi, değer meselesi değil. Onlar bizim aynı zamanda içimizde var olan bir şey. Ya Venüs bizim auramızı verir. Şimdi sonuçta ilişki için Venüs'ün aurası iyi olmalı ki bize çekici gelmeli kişi. Yani bu sadece bir şey gibi değil sinastride uyum. Birçok kişi var. Ben size şunu söyleyeyim. Sinastride çok kötü bağları var ama çok iyi uyumları var. Neden? Neden Mesela hocam? Koç'la Yengeç. Çok iyi tamam. İnanılmaz zıt bir karakterler. Niye? Mesela o Yengeç bir kadın, Koç bir erkek. Normalde burada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. E, bunu söyleyeyim ondan sonra onu söyleyeceğim. Kafam karışmasın. Mesela o Koç'taki enerji Yengeç'in ikinci evine 120 derecelik açı yapar. O Yengeç kadını onun sayesinde para kazanır mesela. Bu kadar. Oradan da ilişki devam eder. Yürürler çünkü Yürür. devam eder. Beslendikleri zaman ne olacak ilişkide bir şey yok ki. Yengeç kadını kolay kolay yani aldatma eğiliminde bulunmaz ki mesela. Hani o şey olmaz işte erkek tarafına bakmak lazım biraz. Şeyde şöyle e, bakın bir erkeğin güneşi bir kadının onun cebine düşerse o kadın onunla evlenmek ister. Bir erkeğin güneşi, bir kadının güneşi Hı hı. bir erkeğin dördüncü evine düşerse erkek onunla aile gibi görür. Yani bu hani Venüs'e, Ay'a o dengelemiş. Bu sonraki bakılacak iş. Ama temelde bakın bütün erkekler dördüncü evine düşmediği sürece o kadınla kolay kolay evlilik düşünmez. Bir kadın kiminle evlenmek ister? Erkek de Dör kiminle aile kurmak ister? Bunun evet, anahtarı, şifresi bu. Denklemi bu yani. evet. Bir erkek, bir kadının onun pardon, şöyle düzeltelim. Bir Buyurun. erkeğin dördüncü evine bir kadının güneşi düşerse o erkek o kadınla evlenmek ister. Yani aile gibi görür. Hı hı. Bir kadının onuncu evine de bir erkeğin güneşi düşerse şimdi kadında kariyer olmak var. Kariyer, anne olmak duygusu onunla evlenmek ister. Çünkü o kariyeri evlilik üzerinden yapmak ister. Temelde bu matematik çalışacaktır. Yani hani Evet. o bir sürü denklemin içerisinde burada basit bir denklem var aslında. Bunun Evet. üzerinden inşa edilebilir yani çok hani e, her şey çok çok detaya girmeye gerek olmadığını düşünüyorum bazen. Bu bölümleri hep not alın.
Sinastride erkeğin ikinci evine ay düştüğünde ne olur hocam? Canan Hanım soruyor. Şimdi erkeğin ayı e, kadının ikinci evine düşüyor. Doğru. Evet. Anladım. Sinastride erkeğin ikinci evine ay düştüğünde. Herhalde kadının oluyor tabii ki bu durumda. Tabii beslenmeyle ilgili bir mesele orası. Değerle ilgili bir mesele orası. Yani değerini kadının değerini hissettirmeliyim duygusu vardır. Ve kadının değeri üzerinden o erkek içsel çocuğuyla buluşur. Kendi içindeki çocukla buluşur. Ay işte ay kültü değil mi? Burada Evet, da o karşımıza çıkıyor. Evet. Yani Beyler temelde, de şaşırıyor. Zafer Bey de şaşırdı. Çok ilginç yazıyor. Son o verdiğiniz denklem üzerine. Evet. Şöyle burada bizim astrolojiyi çok karmaşık hale getiriyoruz biz aslında. Aslında hani hepimiz hepimiz şey yapıyoruz ya, hani bilinmeyeni bir şey söyleyelim. Bilinmeyen ya aslında en basit şey değil mi bilinmeyen? Ya doğadan farklı değil ki yani. Doğanın içindeyiz yani. Niye şamanlar niye yıllarca yaşamışlar? Niye var olmuşlar? Niye birçok kült var olmuş? Astrolojinin içerisinde de iyileşme odaklıdır astroloji. Anlamak odaklıdır. Yani öngörü odağı çok sonra eklenmiştir ve o öngörü odağı son zamanlarda daha da güçlenmiş. Yay üzerinden devam edelim. Yaydayız. Evet, dikkat. Yay görüyorum demek aslında. Var olmak için keşfetmeye, büyümeye, ufkunu genişletmeye ihtiyaç duyar. Özgürlük onun nefesi. Hani özgürlük önemli yay için. Ve hani diyor ya, tildir tildir gezmesi lazım diyor ya. Yay durmaz ki mesela. Ve o yüzden Oğlak enerjisiyle de para kazanırlar. Yani ne kadar gezerseler gezsinler, uzun vadeli plan yapmak zorundalar. Yani mesela bu şeyler var ya, gezerek görerek yayın yapanlar, uluslararası belgesel veya şey de var işte. İşte yayıncıların çoğu da bunun içerisinde. Ama mesela bu uzun vadeli ve disiplinli yapmaları lazım. Yani bir yay enerjisi her YouTube'da her pazartesi şu saatte video koyuyorum koyması lazım. O disiplini bozmaması lazım. O disiplin bir yerde ona büyük para kazandırır mesela. Öyle düşünmesi lazım. İletişimi çok böyle özgürce olur. Kova enerjisiyle sözleri yenilikçi, vizyoner bir yaklaşımları olur. Konuşmaları da öyle olur. Aileleri balık enerjisiyle olur. Kaos ve kaosun içerisinde beslenme. Anne mağduriyet üzerinden bir oyun oynar maalesef. Annelerinin çoğu yayların hani şey yapmayalım ama yine de anne o kurban olma rolünü gösterir. Bu da doğal olarak o yay enerjisini biraz aşağıya düşürür. Ama mesela daha bilinçli bir anne orada teslimiyet inancıyla çok büyük bir çığır da açabilir mesela yay için. 5. evleri bir koç enerjisiyle, sonuçta koç enerjisiyle aşk, hemen pratik girmek ister. Hemen adım atmak ister. Zaten kadın da olsa ilk adımı o atabilir mesela. 6. evleri boğa enerjisiyledir. O boğanın getirdiği keyif alanı ve günlük hayatında yaptığı işlerde keyif almak ister. 7. evleri bir ikizler temasıyla, oraya bir gezegenin aktivitesi, doğal olarak merak etmek. Karşındakini merak eder, onunla onun her şeyini bilmek ister aslında, merak ederek. Aslında o merak onu getirir. Yüzeysel ilişkileri çok olabilir, bir dezavantajı. Yaylarda şey var, beklenti yüksek olduğu için maalesef hayatlarında tam olarak bazı şeyleri gerçekleştiremeyebilirler. Kendi bekledikleriyle gerçekler arasından kopabilirler. 8. evleri bir yengeç, aile ve aile temaları üzerinde var olurlar. Dönüşümleri aile üzerinde olur. Çoğunun işte aile konular üzerinde
ciddi dönüşümleri olur. 9. evleri Aslan, o sahnede olmak dürtüsü önemlidir. Anlam arayışları hep sahne üzerine olur. Görünürlük üzerine olur. Kariyerlerini Başak yönetir. Oradaki merak, titiz, eleştirel tutum önemlidir. Yaylarda o mesela özellikle kariyerde çok eleştirel bir yapı verir. Çevreden de eleştiri alırlar. 11. evlerini Terazi yönetir. Çevrelerinde daha estetiğe odaklı kişiler olur. Daha bu alana yatkın kişiler olur. Adil olan insanları yanında olmasını ister. 12. evlerini Akrep yönetir. İçsel büyük bir egoları vardır. O da maalesef karanlığa yolculukta korkar. Ölümden korkar ve karanlığın içerisinde kendinin yaptıklarını görmezler. Göremezler. Zorluk yaşarlar. Oğlaklara geçelim. Oğlaklarda oğlaklar ruhun böyle sorumluluğu üstlenmesi demek aslında biraz. Burada disiplin var. Var olmak için üretmek, sorumluluk, kalıcı bir şey inşa etmek üzerine varlar. Hı hı. Güven en önemli konularından birisi. Sıra dışı kazançlar elde ederler. Kova enerjisiyle. Vizyoner bir yapı inşa ederler. Mesela genelde inşaat sektöründe olduklarını söyleyelim. Mesela çok böyle sıra dışı binalar yapanlar var ya, onların büyük çoğunluğu şeydir zaten. Oğlak mı? Oğlak enerjisidir. Çünkü orada sıra dışı bir şeyle kazanmak ister mesela. Aynı şekilde iletişimleri de çok böyle sezgisel ve derin bir sesle olur. Ki Oğlak enerjisinde şey vardır. Mizah çok hani böyle çok böyle Cem Yılmazvari bir mizahtan bahsedebiliriz. Bunu da böyle hani o balık enerjisiyle böyle çok böyle güzel konuşabilirler. Özellikle hani böyle sesli kayıtlarda falan inanılmaz böyle mistik şeyler olur. Bu bizim meditasyon tarzı hani şeyler hazırlayanlarda Evet. o sesi kullanmaları çok güzel etki verir. 4. evlerini Koç yönetir. Aile içerisinde ateşli ve biraz çatışmalı bir yapı vardır. Çok çatışmalı olurlar. Çok öfkeli bir ailenin içerisinde yer alırlar. Ve bunlar da sonuçta aileye kendini kabul ettirmek ister. Ama sonuçta bir süre sonra artık onlar için değil kendim için yapayım der. Uzun vadelidir. Yani Oğlak hayatı ikinci yarısından sonra var olmak demektir. Kendini bulmadığı sürece Oğlak kazansa da yani onu çok ortaya koyamaz. Kendini arar sürekli. Uzun vadeli işler yapmak zorunda kalır. 6. evlerini Boğa 5. evlerini Boğa yönetir. Boğa doğal olarak aşkta ne isterler? Hız istemezler. Hı hı. Sabır. Önce biraz böyle sadıklığını test edelim. Sabrını test edelim. Keyif odaklılığını test edelim. Yani ne yiyor ne içiyoru test edelim. Hani birlikte anlaşabiliyoruz mu? Aynı şeyi içebiliyoruz mu? Yiyebiliyoruz mu? Ondan sonra çocukları zaten çok keyif odaklı olurlar. 6. evlerini ikizler yönetir. Günlük hayatı dedikodulu bir ortamda olur ama aynı zamanda meraklı bir ortam vardır. Yapılan herkes o ortamda herkesin yaptığını bilir. 7. evlerini yengeç yönetir. Aile önemlidir oğlaklar için. Çünkü orada o bağda bir duygusal derinlik isterler. Hissetmek isterler karşıdakini. Öyle bir bağ kurarlar. 8. evlerini Aslan Burcu yönetir. Bu sahnede olmak için borçlanma enerjisi demektir. Aynı şekilde öne çıkıp önde bir dönüşüm sağlamak üzerinedir. 9. evlerini Başak Burcu yönetir. Çok böyle
anlam ararken çok böyle nasıl söyleyelim, çok yazılı çizili kaynaklarla uğraşmamak ister. Yani çok detaycı hareket ederler. Anlam arayışları uzun sürer o yüzden. Yani anlam arayışı şey değildir ya, çok böyle aşırı okumak, yazmak, çizmek. Evet, okuyup yazacağız zaten, hayatımız bu. Ama bu değildir. Okuduğunuzdan ne anladığınız önemlidir. Okuduğunuzun altındaki anlam önemlidir. Ben daha önce de şeyi söylemiştim. Gezegenlerin minimum 3 hali vardır. Evet. Yani bizim makamsal dediğimiz konular gibi gezegenlerin 3 hali vardır. O 3 halinden etki görürüz. Hangi hale yakınsak. Burada da böyle şey söz konusu olacaktır. Daha temkinli olacaktır. 10. evlerini Terazi burcu yönetir. Çok adil iş yapma bilinçleri vardır. 11. evlerini Akrep yönetir. Arkadaşları, çevresi çok kararlı, derin, felsefi bir çevresi vardır ve arkadaşlar üzerinden bir dönüşüm sağlarlar. Ya 12. arkadaşları evlerini hayatında çok belirleyici değil mi hocam? Ben de kızımla tanıyorum da Oğlak Burcu'nu. Mesela benim için hiç olmayacak kadar arkadaşının hayatında bir şey var. Önceliği var yani. Hani tutku olur arkadaşlar. kaybetmek çok yıkıcı bir Tabii. şey oluyor. Bir arkadaşlığının Benim zedelenmesi falan. kulaklığım kopmuş. Seste bir problem var mı bilmiyorum. Hocam hiçbir problem yok. Ben de zaten söyleme gerek duymadım. Çünkü Tamam. süremizi bayağı aştık. O yüzden Tamam. bölmeyeyim diye. Hiçbir sorun yok. Hemen bitirelim. Terazi edasıyla yönetirler dedik. Akreple arkadaşlar tutkulu olur ve yaylada derin bir felsefi inanışla da kendilerini bulmak isterler. Özellikle yolculukta, uzun yolculukta bulurlar kendilerini. Kova enerjisiyle bir ruhun kolektif açılması meselesi vardır ve bu dünyada da hizmete uyanmak üzerine vardır. Var olmak için farklı olmaya adanırlar. Kazançları bir balık enerjisiyle olacaktır. Sezgisel var olacaktır. Yani bütün kararları kazanmak için ve kendi değerlerini korumak için sezgisel bir bilincin içerisinde olmaları gerekecektir. İletişimleri daha Koç enerjisidir. Atılgan, öncü, çatışmalı bir enerjiyle olur. Aile boğa enerjisiyle olacaktır. Daha ailede maddi ve değerler üzerinde bir sorunlar yaşanacaktır. Güvenlik ve istikrar onun ailede deneyimlediği şeylerden dolayı önemli olacaktır ki Kova enerjisi babadan da anneden de zarar görmeye odaklıdır. Çünkü anne boğa enerjisinde kendi keyfine düşkün olabilir. Babadan da zaten hani fayda görmekte zorlanırlar. İkizlerde doğal olarak bir meraklı bir enerji vardır. 5. evle merak ederek aşk yaşamak ister. Çocuklarının da o meraklarını karşılamak ister. Konuşur, irtibatta olurlar. Yengeç 6. evlerini yönetirler. Günlük hayatında aile olmak üzerine bir şey inşa ederler. 7. evlerini Aslan yönetir. Görünür olan biriyle beraber olmak, sahnede olan biriyle beraber olmak isteği vardır. 8. evlerini Başak Burcu yönetir. O detaycılık üzerinde, titizlik üzerinde bir dönüşüm sağlarlar. 9. evlerini Terazi yönetir. Daha estetiği olan yerler, daha estetiği olan konular ilgilerini çekerek o felsefenin üzerinde giderler. Adalet ve adil olma üzerine de bir felsefi inanış inşa ederler. 10. evlerini Akrep yönetir. Kararlı ve uzun vadeli işler yapmak isterler. İş hayatında dönüşüm yaşayarak var olmak isterler. 11. evlerini Yay yönetir. İdealleri, yüksek idealleri vardır. O yüzden çoğu akademik kariyer yaparlar. 12. evlerini Oğlak yönetir. Kimsenin göremediği derin bir sabırları vardır. Sorumlulukları vardır. Balığa geçelim, bitirelim. Balık beklemek balığın kaderidir zaten, böyle hep son burç olduğu için. Evet. Ruhun kaynağa dönüşünü temsil eder.
ben ile biz arasındaki sınırı bize gösterir. Yani sınırı erir burada aslında. Bunu bize sunar. Burada bir sınır yok der. Bu hat balık başak hattı ruhluya hizmet hattı olarak vardır hattın aslında. Burada balık sonsuzluktur. Balık var olmak için hissetmeye, erimeye, anlam üretmeye ihtiyacı vardır balığın. Balık empati ile vardır, sezgileriyle vardır. Sınır onun için yabancıdır. Zaten bu hayattaki yaşadığı en büyük problem budur. Sınır koyamamak ve sınırla ilgili sorunlar yaşamak üzerinedir. Derinlikse hayattaki en büyük armağanıdır. İkinci evleri Koç'tur. Cesaretli oldukları her işte para kazanırlar. Cesaret ve adım atmak. Yani hiç tereddütte bulunmamak onlar için önemlidir. İçgüdüsel ve ani kararlar inanılmaz derecede verimli para kazandırır kendilerine. Kardeş çevresi boğa ile ilgilidir. Yakın çevresi boğa ile ilgilidir. Bu da burada keyif alabileceği ölçülü, ağırbaşlı bir çevre seçerler. Kelimeleri de seçerek acele etmeden kullanırlar. Söyleyeceği şeyin zamanını beklemek isterler. İletişimi derin ve sesli bir rezonans sağlamak üzerinedir aslında. Aile ikizler edasıyla olacaktır. İkizler edasında çevre dinamikleri dolayısıyla anne çok yüzeysel kalacaktır. Çünkü anne kısmı meraklı ve merak üzerine yaptığı konular olacaktır. Zihinsel problemleri olacaktır annenin ve bunun üzerinden inşa ettiği maalesef bir aile sorunları oluşacaktır ve çocuğa da bu yansıyacaktır. 5. evini yengeç yönetir. Yengeçin olması burada aşkla besleme, koruma, çocuklarını besleme ve korumak üzerine olacaktır. Aynı şekilde yaratıcılığı da duygusal ve hafıza yüklü olacaktır. Duygusal yoğunluğa önem verecektir. 6. evini Aslan yönetir. Günlük hayatında sahne ve sahne ile ilgili konular yer alacaktır. Ve buralarda da kendini göstermek isteyecektir. İyi giyinmek, iyi var olmak isteyecektir. 7. evlerini Başak yönetir. Daha eleştirel bir karşıt kişilerle diyalog kuracaktır. Daha detaycı, daha eleştirel kişiler olacaktır. 8. evlerini Terazi yönetir. Adaletle sınanacaktır. Adaletle dönüşecektir. İlişkilerle dönüşecektir. Bu büyük bir kırılmaya da neden olacaktır. Değersizleşme üzerine. 9. evlerini Akrep yönetir. Burada anlam arayışı ve felsefi konularda köklere inmek, karanlığı keşfetmek üzerine olacaktır. 10. evlerini Yay yönetir. Daha yayıncılık alanı, önde olmak, görünmek, yabancılarla iş yapmak üzerine olacaktır. 11. evlerini Oğlak Burcu yönetir. Oğlak Burcu da yani bulunduğu arkadaş çevresi olarak da söyleyebiliriz. Daha sorumluluk sahibi, daha ciddi bir çevre olacaktır. 12. evlerini de Kova Burcu yönetecektir. Kimsenin göremediği aslında derin bir farklı olma isteği vardır diyebiliriz. Ama farklıdır da. Tabii ki. Çünkü orada bir şey var. Ama laneti mi ödülü mü orası belli değil hocam. Kopuk da olmak isteyebilir. Yani çünkü artık kendi hayallerinde var olmak isteyecektir. Evet. Evet, bayağı bir geçtik herhalde ama ben hiç dikkat etmedim. Evet, bugün bayağı geçtik. Ama böyle her burçtan yazdığınız kişiler hocam nokta atışı dediler. Ben de o yüzden başka şu anda balık varsa onlar yazsın. Ben de nokta atışı diyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müthiş bilgiler oldu. Evet. Önümüzdeki haftada biraz o Chiron Vertex üzerinden kader ve yara temalarını işleyeceğiz inşallah.
O da katkı sağlar. Tamam. Son Bugün burçlar biraz soruları haftaya alalım isterseniz, biraz şey oldu tabii vakit sizin kalmadı. için. Şöyle ben kendim değil, şimdi Nursel Hanım yazdı. Ben zaten söyleyecektim. En az balık oldu. Hep öyle oluyor diyor. Evet, balık burcunun dedim ya kaderi bu. Hep sonda. Evet, Şöyle bir sözüm olsun. Hocama da sormadım ama balıkla şu başlayalım. son 3 burcu, hatta biraz başta ona vakit ayırırsak adil olsun. Eksik söylemedik Evet, ama diğer ek baştakiler gibi çok detaylandırmadık. evet, O yüzden haklarını teslim edelim. evet, Olur mu? konuşuruz. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Haftaya da soru Ben için teşekkür vakit ayıracağız. Daha farklı Tamam. yöneteceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Levent ediyorum. Tuncer Hocam. Sağ olun. Tüm dostlara, tüm izleyicilerimize çok teşekkürler. Haftaya çarşamba bekliyoruz. Çok Levent Tuncer teşekkürler. Hocam'la yayına. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça